1944 yılının bahar ayları Avrupa tarihinin gördüğü en yoğun askeri sevkiyata ev sahipliği yapıyordu. Overlord operasyonu için toplanan güçler sadece bir ordu değil, devasa bir lojistik makineydi. Müttefik kuvvetler çıkarma günü için 3,5 milyon ton mühimmat ve ekipmanı limanlara yığmıştı. Operasyon planına göre ilk 24 saat içinde kıyıya çıkarılması hedeflenen araç sayısı 20 binin üzerindeydi. Bu rakam modern savaş tarihindeki en büyük amfibi organizasyonun sadece başlangıç aşamasıydı. Gemilerde bekleyen piyade tümenleri için zaman 5 Haziran gecesi durma noktasına gelmişti. Lojistik tablolarda sadece birer rakam olarak görünen bu 156 bin asker aslında 12 farklı ulusun birleşiminden oluşuyordu. Bir askerin üzerinde taşıdığı standart mühimmat ve teçhizatın ağırlığı ortalama 35 kilogramdı. Birçok er bu ağırlıkla azgın dalgaların arasında gemiden karaya atlamanın teknik zorluklarını biliyordu. Anlatılanların aksine askerlerin çoğu hedeflerini son ana kadar bilmiyordu. 5 Haziran akşamı dağıtılan mühürlü zarflar açıldığında stratejik haritalar üzerinde 5 bölge işaretlenmişti. Utah, Omaha, Gold, Juno ve Sword. Fransa kıyılarında ise Mareşal Erwin Rommel denetimindeki Alman 7. Ordusu Atlantik Duvarı adı verilen savunma hattını güçlendirmeye çalışıyordu. Sadece Normandiya bölgesine döşenen mayın sayısı 6 milyona yaklaşmıştı. Kıyı boyunca inşa edilen beton sığınakların duvar kalınlığı yer yer 3 metreyi buluyordu. Bu tahkimatlar 155 milimetrelik ağır toplarla donatılmıştı ve menzilleri denizin 20 kilometre açığına kadar ulaşabiliyordu. Rommel'e göre savaş, kıyıda geçecek olan ilk 24 saat içinde kazanılacak ya da kaybedilecekti. Gece yarısına gelindiğinde 6939 parçadan oluşan dev donanma radyo sessizliğini koruyarak harekete geçti. General Eisenhower'ın tarihe geçen tek cümlesi operasyonu başlatmıştı. "Tamam, gidelim." Müttefik gemileri karanlığın içinde ilerlerken gökyüzünde tarihin en büyük hava operasyonu çoktan başlamıştı. Müttefik kuvvetler çıkarma sahilini korumak ve Almanların tepkisini ölçmek için tam 11 binden fazla uçak görevlendirmişti. Henüz güneş doğmadan bu devasa hava gücü Alman ikmal hatlarına ve stratejik köprülere binlerce ton mermi yağdırıyordu. Gökyüzündeki bu mutlak hakimiyet denizdeki donanmanın en büyük güvencesiydi. Alman radarları ve hava savunma sistemleri bu yoğun saldırı altında yaklaşan asıl fırtınayı fark etmekte zorlanıyordu. Saat sabah 06:30. Gün ağarırken müttefik donanması Normandiya kıyılarına yaklaşık 7 dakika boyunca 10 binden fazla ağır top mermisi yağdırdı. Ancak bu devasa bombardıman özellikle Omaha sahilindeki Alman savunma mevzilerini imha etmede başarısız oldu. İlk dalgada kıyıya vuran 34. Galicia Piyade Tümeni ve Amerikan 1. Piyade Tümeni mensupları sahilin 300 metre açığında çapraz ateşle karşılaştı. Sadece Omaha kumsalında ilk 2 saat içinde hayatını kaybeden asker sayısı 2400'ü aşmıştı. Bu, kumsala ayak basan her 3 askerden birinin savaş dışı kalması demekti. Suya atlayan askerlerin birçoğu üzerlerindeki 35 kiloluk ekipman nedeniyle daha kıyıya ulaşamadan boğularak hayatını kaybetti. Batı kanadındaki Utah plajında ise tablo farklıydı. Burada akıntının etkisiyle yanlış yere çıkan Amerikan birlikleri Alman savunmasının zayıf olduğu bir noktaya denk geldi. 28. Piyade Alayı sadece 197 kayıpla kıyı başını tutmayı başardı. Ancak İngiliz ve Kanada birliklerinin çıktığı Gold, Juno ve Sword plajlarında Almanların 88 milimetrelik topları 20'den fazla zırhlı aracı daha karaya çıkmadan imha etmişti. Öğle saatlerine gelindiğinde 5 plajın toplamında müttefik kaybı 4414 ölü olarak kayıtlara geçti. Yaralı ve kayıplarla birlikte bu rakam 10 binin üzerine çıkıyordu. Alman tarafında ise o gün yaklaşık 1000 ile 2000 arasında askerin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Saat 12:00 itibarıyla Almanların ünlü Atlantik Duvarı artık geçilmişti. Kıyı başı tutulmuştu ancak müttefik orduları bekledikleri hızlı ilerleyişi gerçekleştiremiyordu. Karşılarındaki coğrafya, Bocage olarak bilinen, yüzyıllık sık çitler ve dar yollardan oluşan doğal bir labirentti. Bu çitler o kadar güçlüydü ki müttefiklerin Sherman tankları bile bu bitki duvarlarını aşamıyor, üzerinden geçerken zayıf zırhları açık hedef oluyordu. Fransa'nın bu bölgesinde görüş mesafesi bazen 10 metreye kadar düşüyordu. Alman savunma hatları, özellikle Panzerler Tümeni bu araziyi bir savunma kalesine dönüştürmüştü. Haziran ayının ortasında tank savaşları zirve noktasına ulaştı. Müttefiklerin elindeki en güçlü tank olan Firefly bile Almanların Tiger ve Panther tankları karşısında zorlanıyordu.
13 Haziran'daki Villers-Bocage çatışmasında tek bir Alman tank komutanı olan Michael Wittmann yaklaşık 15 dakika içinde 14 tank ve 15 nakliye aracını imha ederek müttefik ilerleyişini tek başına durdurmuştu. Rakamlar ürkütücüydü. Normandiya'nın iç kesimlerinde müttefiklerin günlük ilerlemesi bazen sadece 500 metre ile sınırlı kalıyordu. İngiliz ve Kanada birlikleri Kan şehrini almak için yaptıkları saldırılarda sadece birkaç haftada 500'den fazla tank kaybetti. Ağustos 1944'te Batı cephesindeki stratejik denge tamamen bozuldu. Müttefiklerin zırhlı birlikleri Alman savunma hatlarını yararak Falez bölgesinde devasa bir kuşatma çemberi oluşturdu. Tarihe Falez cebi olarak geçen bu dar alanda yaklaşık 50 bin Alman askeri kuşatıldı. 21 Ağustos itibarıyla çember kapandığında Alman ordusu sadece insan gücü değil, devasa bir teknik enkazda bıraktı. Bölgede imha edilen veya terk edilen araç sayısı 500 tank ve 7000'den fazla askeri kamyonu buluyordu. Paris'e giden yol artık açıktı. 25 Ağustos 1944 günü Fransız 2. Zırhlı Tümeni ve Amerikan 4. Piyade Tümeni şehre giriş yaptı. Paris'in Alman garnizon komutanı Dietrich von Holtich, Hitler'den gelen şehri yerle bir etme emrine uymayarak 17 bin askeriyle birlikte teslim oldu. Şehirdeki çatışmalarda yaklaşık 1500 direnişçi ve sivil hayatını kaybederken Alman kayıpları 3200 ölü ve yaralı olarak rapor edildi. Normandiya kıyılarına ilk askerin ayak basmasının üzerinden 80 gün geçmişti. Bu süre zarfında müttefik devletler toplamda 209 bin kayıp verirken Alman ordusunun batı cephesindeki toplam kaybı 450 bini aşmıştı. Fransa'nın kontrolü büyük oranda el değiştirmişti ancak savaşın bitmesine hala 8 ay vardı. Batı Avrupa'daki bu değişim, savaşın ağırlık merkezini artık doğrudan Almanya'nın batı sınırına yani Siegfried hattına taşımıştı.